Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bu pazar sabah size bir Adana videosuyla selam vermek istedim. Ve sizlere Adana ile ilgili biraz fikir vermek istedim. Ve bir pazar sabahı Adana'da ne yapılırdan yola çıktığımızda ilk aklıma gelen Kazancılara gidip ciğer yemek oldu. Çünkü Adanalı hemşehrilerimiz pazar sabahları bir ritüel olarak ciğer yemeyi severler. Genel olarak söylüyorum tabii ki bunu. Ve sonra işte bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Ama YouTube'da baktığımda birçok arkadaşımız işte Adana'da şırdan, kebap, ciğer vesaire tamamen bunun üzerine kurulu bir düzen gitmiş. Dedim ki bu böyle olmaz. Biz biraz Adana'dan bahsedelim önce. Tamam ciğerciye gideceğiz ama önce biraz Adana'da ne var ne yok, Adana'nın simgelerinden neleri gösterebiliriz diye düşündüm. Ve Taşköprü'den başlamaya, Adana'nın gerdanlığı olan Taşköprü'den başlamaya karar verdim. Elbette Adana'yı bir tek videoda anlatmak çok mümkün değil ama ben size biraz Taşköprü'den bahsedeceğim. Adana'nın dünyada halen kullanılabilen en eski köprülerden birisi olan gerdanlığı Taşköprü'den biraz görüntü sunacağım. Daha sonra da Kazancılar, Büyüksaat, Alüminyum Caddesi ve Yağ Camii'ye kadar kısa bir tur yapacağım ve bu birinci bölüm Adana videomuz olacak. Sonra fırsat buldukça Adana 2, Adana 3, Adana 4 diye Adana'mızı size anlatmaya çalışacağım. Adana'ya gelmek isteyen misafirlerimize hele önümüzde Ekim ayında bir lezzet festivali var. Mutlaka planlamanızı almanızı tavsiye ederim. Biraz fikir vermeye çalışacağım. Şimdi Taşköprü dedik. Burası Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılıyor. Milattan önce 4. yüzyılda ve halen dünya üzerinde kullanılan en eski köprülerden bir tanesi. Toplamda 21 tane gözü varmış ama zaman içerisinde sadece 14 tanesi kurtarılabilmiş. Yine bu tarih içerisinde birçok defa tabii tadilattan, renovasyondan geçiriliyor. Bu son hali. Hemen arkasında Sabancı Merkez Camii'nin silüeti görünüyor. Yine Orta Doğu bölgesinin en büyük camilerinden bir tanesi. 22 bin kişi kapasitesi olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar 30 bin diyor, bazıları 40-50 bin gidiyor ama sonuçta çok büyük bir cami. 6 tane minaresi var. Ve devamında Hilton Oteli ve arkasında Sheraton Oteli gibi ve Adana'yı besleyen, verimli toprakları besleyen Seyhan Nehri üzerindeki bizim simgesel yapılarımız olarak göze çarpıyor. Seyhan Nehri ise Toroslardan doğarak Akdeniz'e doğru kar sularını taşıyor ve bu kar suları Çukurova'ya bereket getiriyor, bolluk getiriyor. Bizim buradaki tarlalarımız, bahçelerimiz çok büyük oranda Seyhan ve biraz şöyle yaklaşık yarım saatlerdeki Ceyhan Nehri ile sulanıyor. Yine Taşköprü gibi Ceyhan Nehri üzerinde de benzeri yapıda bir Misis Köprüsü var. Orayı da ilerleyen videolarımızda size göstermeye çalışacağım. Şimdi Taşköprü ve Seyhan Nehri ile beraber Sabancı Camii'nin genel görüntülerini biraz size gösterdikten sonra Tepebağ Mahallesi'nden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü bu köprünün hemen karşısında Adana'nın ilk kurulduğu mahalle olan Tepebağ Mahallesi var. Orada da geleneksel, yöresel konutlardan, mimarilerden oluşan konutları göreceksiniz. Kısaca göstereceğim size. Sonra da Büyüksaat'e doğru devam edip Adana'nın ikinci simgesel yapısı olan Büyüksaat'ten bahsedeceğim. Tabii ki bugün pazar ve Kazancılara gidip ciğer yiyeceğiz. Orada da bizim hemşehrilerimiz pazar sabah keyfini, ciğer keyfini nasıl yapıyorlar onu göstereceğim. Ve videomuzun birinci bölümünü tamamlayacağız. Bugünkü genel bilgilendirmemiz bu şekilde. Lafı çok uzatmayalım ve bir pazar sabahı Adana videomuza başlayalım. Hadi buyurun. Efendim Adana'mızın Seyhan Nehri'nin gerdanlığı olarak sizlere görüntülü sunduğum Taşköprü'den sonra biraz da Tepebağ mahallemizden görüntü aktarmak istiyorum. Burası Adana'nın ilk kurulduğu mahalle. Tepebağ Höyü'ymüş eski ismi. Ve hemen Taşköprü'ye yaklaşık böyle 300-400 metre mesafede. Taşköprü'yü gördükten sonra Tepebağ mahallesinde görmeye gelebilirsiniz. Geleneksel Adana mimarisinden yapılmış, Çukurova mimarisinden yapılmış konaklardan oluşmakta. Elbette çok eski konaklar, birçoğu yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Bazıları ise gördüğünüz gibi renove edilmiş, yenilenmiş ve eskiye aslında sadık kalınarak hizmete açılmış. Otel Bosnalı bunlardan bir tanesi. Adana'ya geldiğiniz zaman butik otel tarzında ve böyle bir tarihle iç içe konaklama yapmak isterseniz Otel Bosnalı'yı değerlendirebilirsiniz. Onun hemen yanında bizim Seyahat Ajantaları Birliğimizin binası var, konağı var, TÜRSAP binası ve birkaç adım ileride sinema müzesi var. Yine Adana'mızın değerli sanatçılarının, Balmum heykellerinin veya diğer eserlerinin, afişlerinin, fotoğraflarının sergilendiği bir müze orası. Biraz daha ilerleyelim. Yılmaz Güneyler, Şener Şenler ilk akla gelenler. Tabii daha birçok sanatçımızın da orada görselleri var. Hemen onun yanında sarı binada ise Atatürk'ümüz Adana'ya geldiği zaman konakladığı bir yine konak bulunuyor. Renove edilmiş durumda. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Sol tarafımda Merkez Camii. Yine burada Atatürk heykelimiz var. Güzel yeşil bir alan. Parklarımızdan, büyük parklarımızdan bir tanesi. Biz buradaki görüntüleri kısaca size sunduktan sonra şimdi Büyüksaat'e gideceğiz. Alüminyum Caddesi'ne ve Kazancılar'a gideceğiz. Ciğer Kebap Partisi'ne gideceğiz. Adana'ya geldiğiniz zaman bu alanda eski Adana'yı şöyle kısaca bir görmüş olursunuz diyerek
buraya bir dipnot bırakıyorum ve buradan da Büyük Saat'e doğru, ciğer partisine doğru ilerliyorum. Hadi buyurun beraber gidelim. Ve efendim Taşköprü'den sonra Adana'nın ikinci simgesi olan Büyük Saat'in olduğu yere geldik. Adana'dan bahsettiğimizde tabii ki Büyük Saat'ten bahsetmeden, onu göstermeden geçmek olmazdı. Şu anda bulunduğumuz caddenin ismi Ali Münif Caddesi. Eskiden Adana'nın en hareketli alışveriş caddesi burasıydı. Hala günümüzde tarihi binalar ve dükkanlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama şu an toplu taşıma araçlarına vesaire trafiğe kapalı bir alan burası. Gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımı, taş döşeli sokaklar. Sadece münferit araçların girişine izin veriliyor. Çünkü arkamda gördüğünüz Büyük Saat'in hemen yanında tarihi Kazancılar Çarşısı var. Ve orası da Adana'ya gelip de kebap yemek isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir nokta. Birazdan orayı size göstereceğim. Ama önce Büyük Saat'ten biraz bahsetmek istiyorum. Adana'nın ikinci en önemli simgesi demiştim Büyük Saat için. Yapımına 1881 yılında o zamanın valisi Ziya Paşa tarafından onun talimatıyla başlanıyor. Ve 1882 yılında yine bir diğer vali Abidin Paşa döneminde de yapımı tamamlanıyor. Kırmızı tuğladan yapılmış 32 metre yüksekliğinde bir kule burası ve Osmanlı döneminde yapılmış en yüksek kule niteliğini taşıyor. Üzerindeki saat ise teknolojisine ve kalitesine güvenerek Almanya'dan getirtilmiş ve hala saat gibi çalışıyor. Şimdi biz Büyük Saat'i de biraz böyle görüntüleri ekleyerek hemen yanındaki Kazancılar Çarşısı'na gireceğiz ve Adana'daki hemşehrilerimizin sabah saatlerinde, pazar günleri özellikle rutinlerinden birisi olan ciğer kebap nasıl yapılıyor ve nasıl yeniyor, böyle kısa bir görüntü ekleyeceğiz. Elbette Adana turlarımız, videolarımız devam edecek, gezimiz devam edecek ama bu videomuzu Kazancılar Çarşısı'nda sonlandıracağız. Ali Münif Caddesi, Büyük Saat, hemen yanında tarihi çarşı hamamı var. Oraları şöyle kısaca gösterdikten sonra Kazancılara, dumanların tüttüğü yere doğru ilerliyorum. Hadi siz de gelin, buyurun. Efendim şimdi Taşköprü ziyaretimizden sonra size Büyük Saat'i biraz anlattım ama Kazancılara girmeden önce size ben bu noktadan bahsetmek istiyorum. Adana Turizm Zabıta noktasını göreceksiniz. Size Adana'ya ilk defa geliyorsanız ve Adana'da nereleri gezilir, ne yapabiliriz diye bir fikir almak istiyorsanız mutlaka buraya uğrayabilirsiniz. Gürdeniz Bey değil mi? Evet. Gürdeniz Bey gibi arkadaşlarım burada sizleri karşılıyorlar. Ve bakın güzel bir harita oluşturmuşlar. İbrahim yaklaşalım kardeşim. Hem sözlü olarak hem de buradaki haritadan bir yol haritası belirleyebilirsin. Bakın rota 1, rota 2, rota 3, rota 5, rota 6 gibi seçenekler var. Burada hem tarihi yerler hem de Adana'nın göreceği turistik yerleri, görebileceğiniz turistik yerleri işaretlemişler. Hemen arkasında da bir yol haritası var. Ben çok beğendim. Aslında beklemiyordum da, şaşırdım da. Adana'nın bu tip hizmetler konusunda biraz zayıf kaldığını düşünüyordum. Ama zabıta arkadaşlarımız gayet güzel bir nokta yapmışlar. Çok da güzel, çok da temiz. İçerisi klimalı. Geldiğiniz zaman içeride Gürdeniz Bey sizi misafir edecek. Broşürlerinizi verecek. İhtiyacın olan size tiyoları verecek Adana ile ilgili. Ve ondan sonra da hemen yemeğinizi, kahvaltınızı yaparak Kazancılar Çarşısı'nda turunuza devam edebilirsiniz. Abi kolay gelsin. Sağ olun, çok yeterince bilgi verdik galiba değil mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şık, çok başarılı bir girişim olmuş. Bu anlamda da belediyemizi tebrik etmek lazım. Biz turumuza devam ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Efendim şimdi Büyük Saat'ten sonra Kazancılara gireceğiz. Kebapçıları göstereceğiz size ama ben burada Şalvarcı Özcan'ın açık olduğunu gördüm. Pazar günü olmasına rağmen dükkanını açmış ve yöresel bir Adana kıyafetli mankeni de buraya koymuş. Çok da beğendim. Bakın eskiden Adanalı hemşehrimizin giydiği, özellikle hani böyle tarımla, ziraatle, çiftçilik ulaşan Adana beyefendilerin giydiği kıyafet işte buydu. Şalvarı, gömleği, yeleği, bir de kasketi vardır. Hemen o da şurada var mı bakalım, bir dakika. Evet. Bakın şöyle düşünün, takımı tamamlayalım. İşte bizim Adanalı beyefendimiz. Aman, 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 aman. Özcan abinin kasketini. Ah, şimdi oldu işte. Keşke ben de böyle giyinip anlasaydım değil mi? Belki bir sonraki sefere. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Adana'ya geldiğinizde yöresel kıyafetler giyip gezmek isterseniz önce buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi buradan da ciğercilerin olduğu, kebapçıların olduğu bölüme geçiyorum. Şuradan giriş yapabiliriz. Çarşıya girmeye başlayalım. Adana'ya gel ciğerimi ye tabelasıyla. Hemen arkamızda Büyük Saat var. İbrahim kardeşim dön bir daha göster şöyle. Hani Adana'ya geldiğiniz zaman burayı nasıl bulacağınız konusunda herhalde sizin için en kolay işaret bu olacaktır. Büyük Saat'i tarif ettikten sonra hemen yanı başına indiğinizde arkadaşlarımızın da güzel bir dükkanı var burada. Büyük Saat Kule Ciğercisi. Aslında tabela hoşuma gittiği için buradan girmeyi istemiştim. Özel bir reklam amaçlı değil ama gerçekten çok temiz, güzel bir yerdir burası da. Ben buradan gireceğim, bütün çarşıyı gezdireceğim size. Daha sonra da bir yerde güzel bir ciğer sefası yapacağız. Adana lezzetlerini tanımaya başlayacağız. Hadi buyurun.
Efendim Adana'ya gel ciğerimi ye yazılarıyla, tabelalarla başladık ve Kazancı Çarşısı'na giriş yaptık. Normalde burada sağımızda solumuzdaki dükkanların birçoğu hafta içerisinde tenekeci, çadırcı, kazancı, bakırcı olarak faaliyet gösteren dükkanlar. Ama sabah erken saatlere geldiğiniz zaman işte görüntü bu. Resmen duman altı, satır sesleri, soğan doğruyorlar, salata yapıyorlar ve ciğer saplıyorlar. Birazdan hepsini göstereceğim size. Efendim Taşköprü, Büyüksaat ve Kazancı Çarşısı'na girdikten sonra kısa bilgi verdik ama tabii ki burada çok da güzel bir ciğer tezgahını size göstermeden gidersek olmazdı. Şöyle bir yaklaşalım. Size Edip Usta'nın tezgahından bahsetmek istiyorum. Tabii burada birçok esnaf arkadaşımız var. Geldiğiniz zaman tercihinize bağlı olarak seçebilirsiniz ama biz Demirsporlu ustamızı tercih ediyoruz. Edip Ustam kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi bu duyduğunuz ses bir Adanalı'nın çocukluktan itibaren aşina olduğu sestir. Eğer bu sesi duyduysanız mangal yanıyordur. Ciğeriniz, kebabınız mangaldadır. Ben de hemen mangal tarafına geçiyorum. Ustamız soğanı doğrarken sumaklı soğan salatası, mevsim salatası ve yine soğanlı ezme salata, domates ezmesi bu tezgahın vazgeçilmezlerinden. Tabii ki başrole geçeceğim şimdi, ciğere geçeceğim. Ama şu sesi size biraz dinletmek istiyorum. Hani ciğer saplıyorduk. Ciğerler geliyor mu? Tamam. Şimdi mangala doğru bir ilerleyelim. Bak hemen bana Edip Ustam kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Şimdi Kazancı Çarşısı'na geldiğiniz zaman diyorum ya birçok esnaf arkadaşımız var ama biz Edip Ustamızı tercih ediyoruz. Çünkü günlük taze erkek kuzu etinden ciğer burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda gerçekten böyle iki ciğer bir yağ. Bu işin hilesiz tarafı bu. Şöyle ben de onun elinden bir Adanalı işi yapayım. Evet. Hep tatilde olmayacağım. Biraz da ocakta hep tatilde olmayalım. Ender kardeşimle beraber bugün sabah Kazancılara geldik Edip Ustamıza. Ender de beni izliyor şu anda. O olmadan zaten yemek işine hiç girmiyorum. Ama sağ olsun Edip Usta da burada bize böyle bir... Şunu ben çevireyim abi dur. Siz Adana yolunuz düşerse ya beni ya Ender'i arayın ya da Edip Ustam'ı arayın. fark etmez. Hemen karşımız tarihi çarşı, tarihi hamam, çarşı hamamı. Yani Edip Ustam'ın yerini merak ediyorsanız Büyüksaat'in yanında, çarşı hamamının karşısında. Bu da onun reklamı olsun, araya ekleyelim. Şöyle ben yavaş yavaş geçeyim abi. Birazdan da servis yapılacak ve biz Adana'da, bu arada pidemizi de gösterelim mi? Bakın bu da bizim meşhur Adana pidemiz. Ciğer kebap yenirken. Harikasın abim, ellerine sağlık. Oo. Show devam ediyor. Şimdi az önce gösterememiştim çünkü birinci parti bitmişti, ikinci parti geldi. Buradaki ustalarımız da ciğer saplıyorlar. Az önce bahsettiğim günlük erkek kuzu etinin ciğeri burada şişleniyor, saplanıyor ve hazırlanıyor. Şimdi yavaş yavaş servise geçebiliriz. Şimdi efendim servisimiz geldi. Sizler geldiğiniz zaman ciğer siparişi verdiğinizde masanızda tabii ki ciğer başrolde olmak üzere bir mevsim salatası olacak. Soğan salatası olacak, sumaklı ve meşhur Adana'mızın nar ekşili ezme salatası olacak. Bunda da soğan var. İsterseniz biraz canını çektireceğim ama acı biber tabii ki tercihe bağlı. Onu şöyle bir kenara alacağım. Ekmeğe çok vurmayalım derler Adana'da. Çift ciğer şiş yapıp, çift şiş ciğer yapıp üstüne soğanımız, tabii siz istediğiniz ölçüde, biraz da ezme. Bizim deyimimizde küçük bir sokum yapmış olduk. Hafif Ender kardeşim de bana destek verdi. Limonumuzu ekledik. İşte kimyonsuz olmaz. Endersiz gelmiyorum böyle yerlere ya. Evet. Ben tabii bunu yerken çekmek istemiyorum kendimi ama sizler geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayıp bu lezzeti, bu keyfi tatmalısınız. Biz de pazar günleri hemşehrilerimizin çok sevdiği, beğendiği ve tercih ettiği bir deneyim olarak, ritüel olarak burayı videomuza eklemiş olduk. Şimdiden afiyet olsun herkese. Efendim turumuza devam ediyoruz. Taşköprü, Büyüksaat, tarihi Kazancılar Çarşısı, meşhur Edip Usta'nın ciğer kebabı
ve Ali Münif Caddesi'nde kısa bir yürüyüş yapacağım. Bu caddenin sonunda yine tarihi bir cami var, Yağ Camii var. Orayı göstereceğiz ve bugünkü yani Adana videolarımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş olacağız. Büyük Saat'in anlatımını yaparken bu caddenin Adana'nın en eski tarihi çarşılarından birisi olduğunu söylemiştim. Şu anda dükkanlar pazar günü olduğu için kapalı. Yarın çok daha hareketli, cıvıl cıvıl olacak. Şalvarcılar, terziler, tesbihçiler, kunduracılar, sağlı sollu. Bunların hepsi yıllardır burada faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımız. Biz de şöyle yürüyüşümüzü tamamlayalım, dükkanları göstererek. Sol tarafımız olduğu gibi Kanlıca Çarşısı. Efendim bir pazar sabahı Adana videomuzun son durağı tarihi Yağ Camii. Şimdi Taşköprü, Büyük Saat, Kazancılar Çarşısı, Edip Ustamızın meşhur ciğer kebabından sonra bu videomuzu Yağ Camii önünde bitirmek istedim. Çünkü Ali Münif Caddesi'nin sonu da Yağ Camii'ye çıkıyor. Burası da eskiden bir Haçlı Kilisesi'ymiş. 1501 yılında Ramazanoğlu Bey Halil Bey tarafından kilisenin yıkıntıları üzerine cami şeklinde yapılmış ve o günden beri de tarihi Yağ Camii olarak hizmet vermekte. İsminin Yağ Camii olması aslında dikkat çekiyor. Çünkü eskiden bu meydanda yağcılar gelirmiş. Burada yağ pazarı kurulmuş ve bundan dolayı da Yağ Camii ismi verilmiş. Şu anda etrafında şalgamcılar, cezereciler, lokumcular bulabilirsiniz. Yine geldiğiniz zaman böyle tarihi yöresel alışverişler de yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun son durağı oldu Yağ Camii. Bir sonraki videomuzda yine Adana'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Umarım sizler de Adana'yı bu videolar keşfedebilir ve olası Adana seyahatlerinizde kullanabilirsiniz. Tabii ki aşağıdaki yorumlar kısmında soru cevap da yapabiliriz. Adana ile ilgili merak ettiklerinizi veya tavsiyelerinizi yine bizlerden alabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki Adana videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.